Merhaba oyun severler. Quantic Dream firmasının ismini ve kalitesini çok fazla duymama rağmen kendileriyle ilk tanışmamız maalesef gecikmeli oldu. Çıkarmış oldukları oyunların içeriklerine hakim olsam da fırsat bulup deneyimlemek normalinden uzun sürdü. İlk oynadığım Quantic Dream oyunu kanalda incelemesini bulabileceğiniz Detroit Become Human'dı. Oynadığım en etkileyici oyunlardan, deneyimlerden biriydi. Uzun zaman sonra bir oyunun etkisinde kalmanın ne muhteşem bir duygu olduğunu hatırlatmıştı bana. O hevesle hemen gidip diğer oyunlarında oynamak istedim. Ve bir sonraki deneyimim 2010 yılında yayınlanan Heavy Rain oldu. Büyük bir hevesle girdim, oyunun kontrollerinin bana göre kötü olmasından dolayı bir anlık öfkeyle kapattım oyunu ve bir daha açmadım. Bu olaydan sonra Beyond Two Souls'la hevesim kaçtığı için girmedim. Kafama tüküreyim. Ne diye oynamazsın değil mi? Evet, uzun bir bekleyişin ardından Quantic Dream'in güzel eserlerinden birini oynama fırsatını yakaladım. Hem de oyunlarla arası hiç olmayan eşimle beraber oynadım. Oyun oynamamdan bile hoşlanmayan sevgili eşimin ellerinden gamepad'i alamaz oldum. Aslında bu oyunu oynadım demem çok doğru olmaz. Çünkü daha çok eşim oynadı, ben izledim. İncelemesinde kalk sen yap dediğimdeki tepkisinden sonra sessizce inceleme için metin çalışmasına başladım. Ben çalışmamı bitirirken sizler de kanala abone olursanız sevinirim. Detroit hikayesiyle çok beğenilse de oynanış noktasındaki farklılığı yüzünden bunun neresi oyun? Böyle oyun mu olur gibi alakalı alakasız bir dünya şeyler söylendi. Detroit incelemesinde gayet güzel cevabını verdim bu konunun. Tekrardan aynı şeyleri yazmayayım. Ama şunu demeden geçmeyeyim. Oyunları oynamadan önce oyuna karşı beklentilerimizi doğru belirlemek gerekir. Aksiyon odaklı bir oyundan hikaye beklemek, RPG oyundan yüksek kalibreli aksiyon beklemek, platform oyunlarından RPG beklentisine girmek ne kadar yanlış ise Quantic Dream oyunlarından da oynanış beklemek de o kadar yanlıştır. Bu firmanın oyunlarında hikayeye bakacaksın, sinematikleri seyredeceksin, verdiğin seçimlerin tutarlılığına ve hikaye etkisine bakacaksın. Öyle mekaniklere falan takılmayacaksın. Konuşturmayın beni şimdi. Quick Time Event ile ilerlediğimiz bir oyunda insan nasıl olur da mekanik çeşitliliği bekler ya. Ki şunu söyleyeyim, oynanış bana göre Detroit'ten çok daha iyiydi. Ya da bana öyle geldi, bilemiyorum. Ama keyif aldım. Quick Time Event'lerin oyuna ve oynanışa etkisini fark edebiliyorsunuz. Eşimin ilk bilgisayar oyun deneyimi olduğu için normal olarak bazı eventleri kaçırınca yan sandalyede çaktırmadan kriz geçiriyordum. En sonunda kaçan bir event yüzünden oynamış olduğumuz bölümün olması gerektiği gibi değil, farklı bir sonla bittiğini fark ettim. Bu da eventlerin tamamen boş olmadığının güzel bir örneği oldu. Ama bu şu demek değil ki tüm eventler aynı değerde. Bazılarının oynanışa neredeyse hiç etkisi yok. Yani zamanında bastım ne olacak dediğim yerler kadar da boş ver dediğim yerlerde oldu. Oynanış hakkında çok fazla bir şey demeye gerek yok. Sadece doğru zamanda doğru tuşa bas. Aiden'ı kontrol ettiğimiz bölümler oyuna güzel renk katmış. Aiden sayesinde nesneleri kontrol edebiliyoruz. Hatta bazı objelere ve zihinlere dokunduğumuzda geçmişte yaşanan olayları görebiliyoruz. Bunlar farklı mekanikler olsa da karakter kontrol noktasında ufak tefek aksaklıkların olması tam manasıyla keyif almanızı engelliyor. Ama oyun zevkini tamamen kırmıyor. Kısaca klasik Quantic Dream oynanışı. Farklı bir şeyler beklemeyin yani. Kamera açılarına değinelim artık, değil mi? Detroit oynarken alışmakta bayağı zorlandığım, stabil olmayan ani manevralar yapan kamera açısının son mağduru sevgili eşim oldu. Karakteri kontrol etmekteki azmi gerçekten takdire şayandı. Quantic Dream'in bana göre oynanıştan çok daha önemli olarak şu kamera açılarını düzeltmesi gerekir. Bir nesne ile etkileşime girmek, oda değiştirmek, karakteri bir yerden başka bir yere götürmek gerçekten bazen ızdırap olabiliyor. Oyunun hikayesine tutulmasan, göz kanatan kamera açıları çekilir gibi değil. Videonun başında da dediğim gibi Heavy Rain'i sırf bu yüzden kapattım. Gerçi çok yakın bir zamanda ona da tekrardan bir şans vereceğim ve incelemesini yapacağım, onun da bilgisini vereyim. Detroit'in kamera açılarının rahatsızlığının sebebi de klavye ve mouse olduğunu düşündüğüm için bu oyunu gamepad üzerinden oynamaya karar verdim. Ama sonuç değişmedi. Belki gamepad de daha iyidir ama arasında çok büyük bir fark göremedim. Sonuç olarak her türlü kameralar sıkıntı. Hadi biraz da oyunun hikayesinden ve oyuncuya nasıl aktarıldığından bahsedelim. Çünkü asıl konuşulması gereken konu bu. Hikayeye geçmeden önce oyunun girişinde size sunulan iki seçenekten bahsedeyim.
Oyunun orijinal hikayesi flashbacklerle ilerliyor. Bazen ana karakter Judy'nin çocukluğuna gidiyoruz, bazen gençliğine, bazen de daha ileriye. Bu sayede hikayenin merak unsuru daha da arttığından her bölümün sonunda ne oluyor, ne alaka şimdi diyoruz. Bu da bir sonraki hikayenin parçasını merak etmemizi sağlıyor. Ama isterseniz oyunun hikayesini kronolojik sıraya göre de oynayabiliyorsunuz. Bunun bir tercih olarak oyuncuya bırakılması da güzel bir detay olmuş. Şimdi gelelim hikayeye. Karakterimiz Judy Holmes çok özel bir çocuk olarak dünyaya gelir. Doğduğu günden beri insanların zihnini kontrol etmesine, nesneleri hareket ettirmesini sağlayan, tehdit anında kendisinin koruyuculuğunu yapan Aiden adında gizemli bir varlıkla psikik bir bağ içindedir. Küçükken yaşadığı bir olayda mahalledeki çocuklardan birinin neredeyse ölümüne sebep olacaktı. Bu olaydan sonra koruyucu ailesi artık daha fazla dayanamaz ve küçük Jody'ye paranormal aktivite departmanı olarak adlandırılan özel bir yere gönderir. Burada kendisiyle Nathan Dawkins ilgilenir. Bir baba gibi Judy ile ilgilenen Nathan, onun içindeki gücü kontrol etmesini öğretmeye çalışır. Dışarıdaki tehlikelerden uzak tutmak için elinden geleni yaptı. Hikaye bir süre sonra öyle dallanıp budaklandı ki yaşadığımız dünya ile ölülerin dünyası arasında geçiş yapılan bir portalda yaşanan sorunun ortasında kendimizi buluyoruz. Onu hallettikten sonra yolumuz çöle düşüyor. Garip bir aileye misafir oluyoruz. Ne olduğunu anlamadan o ailenin başındaki sorunları çözerken buluyoruz kendimizi. Birden sokaklara düşmüş bir çocuk oluyor, evsizlerin arasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hikaye öyle dallanıp budaklanırken oyunun sonunda ortak bir yere başarılı bir şekilde bağlandığını gördüğünüzde mölül mölül ekrana bakarken buluyorsunuz kendinizi. Çok bilmiş bir arkadaşımız, ismi önemli değil, Başak Hanım, oyunun hikayesi için biraz klişe demek gafletinde bulunsa da bunun oyuncuya başarılı bir şekilde aktarılması onun da takdirini kazanmıştır. Klişeleri kötü yapan klişe olması değildir. Bunun nasıl sunulduğudur. Ham bir klişeyi olduğu gibi düz bir hikaye yapıp oyuncuya sunarsanız tek bir konu üzerine sıkıcı ve sıradan bir hikaye oluşturmuş olursunuz. Ama bunu biraz dallandırıp çeşitlendirdiğinizde o klişeden sıyrılmış oluyorsunuz. Quantic Dream'in de bunu gayet başarılı bir şekilde yaptığını söylemek lazım. Evet, anormal bir kızımız var. Bu kız sahip olduğu gücü kontrol etmeye çalışıyor ama bunu yaparken çevresinde yaşanan olaylar hikayeyi o kadar güzel hale getiriyor ki anlamıyorsunuz bile. Hayatında ilk defa oyun oynayan eşimin dediği gibi resmen film izliyorum. Evet canım, film tadında harika bir oyundu çünkü bu. Son olarak Detroit'i hatırlarsanız orada bölüm sonunda yaptığınız veya yapmadığınız tercihleri gördüğünüz bir yol haritası çıkardı. Bu oyunda ise bölüm sonu karnesi çıkıyor. Bu karnede sizin tercihleriniz genel kitlenin tercih oranıyla karşılaştırılıyor. Bu da farklı bir sunum şekli olsa da Detroit'teki gibi neler kaçırdığımızı görsek çok daha iyi olurdu sanki. 2013 yılında çıkmış olmasına rağmen, yani 9 yıllık bir oyun olmasına rağmen gayet başarılı grafiklerinin olduğunu söylemeye gerek yok, zira görüyorsunuz zaten. Karakter detaylarına hayran kalmamak mümkün değil. 2022 yılında çıkmış olan Horizon Forbidden West ilk çıktığında grafiklerini överken Aloy'un tüyleriyle fantezi kuranların biraz geçmişe dönüp neler kaçırdığını görmesi lazım. Ah popüler kültü ah. Senin de defterin dürülür bir gün. Çevre detayları hikayeye çok güzel eşlik ediyor. Girdiğiniz her mekanın kendine özel bir karakterinin olduğunu anlıyorsunuz. Müzikler ve seslendirmeler ise başka bir seviyede. İlk olarak Expo 2012'de resmi tanıtımı Quantic Dream'in kurucusu ve CEO'su David Cage tarafından yapıldığında gayet güzel dönüşler aldı. David, oyunun Heavy Rain'e göre daha çok aksiyon içereceğini açıkladı. Heavy Rain'e bir kenara bakın, Detroit'in aksiyonundan bile çok daha aksiyona girdik. Senaryonun 2000 sayfa uzunluğunda olduğunu dile getiren, Jody'nin canlandırmasını yapan Elliot Page bir röportajında günde 30-40 sayfa yapardık. Jody çok şey yaşıyor. Bu durum Jody için inanılmaz derecede duygusal bir hikaye ve yolculuk derken hikayenin derinliğini çok güzel bir şekilde vurguluyordu. Detroit'ten aşina olduğumuz hareket yakalama teknolojisi de bu oyunda başarılı bir şekilde uygulanmış. Oyunun sadece karakter çekimleri bir yıl sürmüş. Oyun ilk piyasaya sürüldüğünde çok enteresan bir olay oldu. PlayStation 3 kullanıcısı olan bir oyuncu bir şekilde oyun içinde serbest kamera modunu aktif hale getirdi. Ve Judy'nin duş aldığı bölümde bu mod sayesinde Judy'nin çıplak görüntülerini kaydederek internete sundu. Bu olay büyük ses getirdi. Sony hemen devreye girerek bu görüntülerin oyun içinde ulaşılabilir olmadığını ve derhal internetten kaldırılması için gerekli işlemlerini başlattığını bildirdi. Bu paniğin en önemli sebebi oyunun yaş ve cinsellik ihlali yememesi içindi. Neyse ki hızlı davranmanız sayesinde bir sıkıntı olmadan süreç kapatıldı. Ama internete baktım, hala görüntüler duruyormuş. 8 Ekim 2013 yılında ilk çıkışını konsola yapan oyun 22 Temmuz 2019 yılında
PC işinde çıkış yaptı. Çıktığı dönem en çok ön sipariş verilen 20 oyundan biri olan Beyond Two Souls ilk 3 ayında dünya çapında 1 milyon kopya satış rakamlarına ulaşarak güzel bir çıkış yakaladı. 2018 yılına kadar 3 milyon satışına ulaştı. Buna rağmen Beyond Two Souls kimi oyun medyası için çok beğenilirken bazıları için oyun neredeyse vasatın altındaydı. Bu da oyunu eleştiren insanların tamamen oyundan farklı beklentiler içinde olmasına bağlıyorum. Sonuç olarak oyun yapmak istediğini yaptı mı? Yaptı. Başarılı yaptı mı? Yaptı. Gerisi bana göre boş lakırdı. Bu haftalıkta benden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı ve son olarak da açıklamalar kısmında linkini bulabileceğimiz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.